Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı freskini hatırlıyor musunuz? O meşhur sahnede Tanrı uzanmış bir şekilde Adem'e dokunmak üzeredir. Ama dikkatli bakarsanız Tanrı'nın içinde bulunduğu şekil birebir bir insan beynini andırır. Sanki Tanrı Adem'e değil, bizim beynimize uzanıyordur. Tam da epifiz bezinin bulunduğu noktaya. Aynı şekilde İncil'de Yaratılış 32:30'da Yakup şöyle der: Tanrı'yı yüz yüze gördüm ve hala yaşıyorum. Bu karşılaşmanın geçtiği yerin adı ise Peniel'dir. Bu ilginçtir çünkü pineal ile pineal bezin kelime telaffuzları çok benzerdir. Yaratılış 28:10'da Yakup bir merdivenden bahseder. Dünyaya sabitlenmiş ve göğe kadar uzanan bir merdiven. Peki ya bu merdiven sadece bir metaforsa ve bizim omurgamızı temsil ediyorsa? Bu açıdan baktığınızda işler biraz karışmaya başlıyor. Bu merdiven bizim omurgamızı temsil ediyorsa, beynimizin içindeki epifiz ve hipofiz bezine tırmanan bir merdiven düşünün. Merdivenin merkezinde iki kutsal merkez. Bu iki bez kutsal öğretilerde dişil ve eril enerjinin karşılığı olarak da görülür. Antik medeniyetler epifiz bezinin sırrını çözmüş gibiydi. Antik çağlardan bugüne kadar birçok medeniyet bu bezin önemini biliyordu. Bildiğiniz gibi çam kozalağı bu bezin sembolüdür. Vatikan'da Papa'nın asasındaki çam kozalağı figürü, Buda heykellerinin başındaki kozalak deseni, Sümer tanrıları Anunnakilerin ellerinde tuttukları çam kozalağı. Hepsi aynı sembole işaret eder. İlahi farkındalık. Mısırlılar ise bu bezi Horus'un gözü olarak somutlaştırmıştı. Yani üçüncü göz ya da diğer adıyla ilahi kapı. Onlara göre uyanış dışarıda başlamazdı. İnsanın kendi içine yaptığı bir yolculuktu. Bu yolculuğun kapısı da epifiz beziydi. Ve asıl uyanış içimizdeki ışığı fark ettiğimizde başlayacaktı. Epifiz bezinin üzerinde 5 adet ışıldayan hücre vardır. Beze enerji gittiğinde aktive olan bu kristal hücreler insan vücudu içinde yaşam gücü görevi gören, ışık yayan epifiz bezinin bütününü oluşturur. İşte bu yüzden epifiz bezi için aydınlanma terimi çok uygundur. Beynimizdeki gizli bir bölge olan Central Claustrum, Latince'de kapalı yer, bölme anlamına gelir ve beyin kabuğu ile diğer beyin yapıları arasında yer alır. Ruhsal uyanışı başlatan bir sıvı yayar. Bu sıvı epifiz ve hipofiz bezlerine ulaştığında dönüşür. Epifiz bezi bal olarak anılan elektriksel bir madde salgılar. Sarı renktedir ve eril enerjiyi temsil eder. Hipofiz bezi ise süt olarak adlandırılan manyetik bir madde salgılar, dişil enerjiyi temsil eder ve beyaz renktedir. Özellikle epifiz bezi ve hipofiz bezinin birleştiği alan ruhsal uyanış olarak adlandırılan ve eski Mısırlılar için çok önemli bir sembol olan Horus'un gözüne benzetilmiştir. Az önce bahsettiğim iki sıvı birleştiğinde omurgamızdan aşağıya doğru iner. Geçtiği her ganglion yani sinir düğümü bir farkındalık katmanını temsil eder. En sonunda solar plexus noktasına ulaştığında bir ruhsal tohum oluşur. Mesih sıvısı olarak adlandırılan bu öz, her birimizin içerisinde bulunan bir kurtarıcıyı temsil eder. Ve bu yolculuk 33 omurgamız boyunca devam eder. Tıpkı 33 yaşında ölen Hazreti İsa'nın hikayesinde olduğu gibi. Bedenin içerisinden geçen sembolik bir çile, içsel bir yükseliş. Epifiz bezinin içerisindeki ışıldayan kristaller aynı bir deniz feneri gibi kişinin kendi farkındalığında ona yol gösterir. Sıkça kullandığımız aydınlanma terimi işte tam da buradan gelir. Genellikle ezoterik ve uzak bir hedef olarak görülen aydınlanma, epifiz bezi aktive olduğunda hiç de uzak bir hedef değildir. Aksine kişinin en yakınında içinden başlar. Vatikan'a baktığımız zaman devasa bir
çam kozalağı heykeli görürüz. Aynı şekilde Buda heykellerinin başındaki çam kozalağı figürü, Buda'daki uyanış epifiz bezinin sembolize edilmiş halidir. Maalesef ki epifiz bezimiz zaman içerisinde kireçlenip aktivasyonunu kaybediyor ve bunu bilinçli olarak yaptıklarından eminim. Kendi özümüzden ve içimizden ilahi güce yaklaşmamızı engellemek için bilinçli yapılan bir hamle. Ama epifiz bezini uyandırmak ve aktive etmek belki de sandığımız kadar zor değildir. Ama bazı uygulamaları yaşam biçimi haline getirmemiz gerekir. Epifiz bezini uyandırmak ve içsel bir devrim yaratmak konusunda size bazı adımlar vereceğim. İlki ve birçok kadim öğretilerde olan oruç tutmak. Oruç tutmak birçok öğretide de kişinin kendini disipline etmesi için uygulaması gereken bir yöntemdir. Bedeni ve ruhu yeniden arındırdığı ve yeniden şarj ettiği bilinen kadim bir disiplindir. Tabii ki de bağımlılık yapan her türlü maddeden ve kimyasaldan uzak durmak. Aynı şekilde doğal bir element olan güneş ışınlarını da epifiz bezinin aktive edilmesi konusunda kullanabileceğimiz önemli bir kaynaktır. Nefes çalışmaları yapmak, temiz beslenmek ve mineralli sular içmek de olmazsa olmazdır. Peki sizler epifiz bezi hakkında neler biliyorsunuz? Günümüzden binlerce yıl önceki kadim medeniyetler bile epifiz bezinin farkındayken neden biz günümüzün modern dünyasında bundan uzaklaştık? Hatta çoğu insan epifiz bezinin ne olduğunu bile bilmiyor. Her birimizin kendi içimizde olan kurtarıcımızı yeniden uyandırıp ve yine kendi içimizde olan deniz fenerinin bize yol göstermesi dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.